Merhabalar, ben Mahsin Merabet. Bugün sizinle birlikte Kuruluş Orhan sahnelerimi YouTube'da izliyoruz. Hadi başlayalım. Bu yarış sahnesinden aslında ben çok korkmuştum. Çünkü çok erken geldi. Yani yeni at binmeye başladım ve 13. 15. bölümde falan bekliyordum ben bu yarışı. Ama 4. bölümde geldi. Bir ufak bir şok oldum, bir gerildim. Ama gerçekten şu ana kadar en keyifli sahnelerden biriydi şu an çektiğim. Bir de şöyle bir şey paylaşabilirim. Bu sahnede normalde benim bir atım var. Her zaman ona biniyorum, Duman. Bu sahnede Duman'a binmemiştim çünkü Duman çok hızlı. Çok hızlı olduğu için, Arap atı olduğu için belki Mert'in atına geçebilirdim çok fazla falan, çok tutamayabilirdim. O yüzden farklı bir ata binmiştim, Pusat'a binmiştim. Ama yine de çok keyifliydi. Ben bir daha istiyorum bir yarış sahnesi. Bakalım gelecek mi? Sürekli Mert beni geçti tabii ki çünkü biraz hırslandı o da hani beni geçecek diye. Gerçekten biraz da bu sahnede Nilüfer ve Orhan'dan daha çok böyle Mahsin ve Mert gibiydik. Aksiyon sahnelerim en sevdiğim sahneler. Çok seviyorum. Evet, aksiyon sahnelerim çok keyifli geçiyor bence. Ben çok seviyorum. Çok da başarılı buluyorum bizim kadınları, kadın oyuncuların aksiyonlarının hepsi çok güzel. Ve hepimiz çok böyle isteyerek, severek yapıyoruz. Hepimizden böyle içimizden bir canavar çıkıyor bütün kadınların aksiyon sahnelerinde. Bunu daha önce de galiba bir yerde anlatmıştım ama bir daha anlatmak isterim. Aksiyon yönetmenimiz karakterimize uygun olan bir hayvan bulmamızı istemişti. Hani aksiyon yaparken de içimizden onu düşünmemizi istedi. Kendimizi onun gibi hayal etmemizi istemişti. Ve ben kendimi nedense bir siyah leopar olarak hayal etmiştim. Aksiyon sahnelerimde hep onu aklıma getiririm yani. Çok seviyorum ama aksiyon sahnelerini yani. Bana kalsa her bölüm aksiyon yapmak isterim. Çok yapmadık bu sezon. Çok yapmadık derken biz kadınlar bölümü çok yapmadık. Bir de saraya geçişimiz var çünkü. Daha sakin bir hayatımız var gibi. O yüzden çok yapamadık. Ama yaptığımızda da çok keyifli geçiyordu. Bunu sürekli güzergahı değiştirmeyi diye. Sus Halime. Aman. Zaten yüreğim ağzımda. Anne Nilüfer'i de çok seviyorum. Çok güçlü bir anne bence. Yollardaki güvenliği de arttırdık. Endişeye gerek yok. Onlar kimin evlatları? Ana olunca anlarsın beni bacım. Ana olunca anlarsın beni bacım. Belki de dizide şu an en çok söylediğim cümle olabilir. Herkese ana olunca anlarsın, ana olunca anlarsın deyip duruyorum ama çok haklı bence. Analık başka bir şey. Şu an ben de ana olmadığım için anlamıyorumdur ama anneler gerçekten yani farklı bir şey hissediyorlardır. Ya. Çok duygusal bir sahneydi bu. Değil. Çok üzüldüm Nilüfer'e ben okurken senaryoyu, sahneyi. Çok içimde hissettim. Yani sahnenin diyaloğunu okurken bile yani gözlerim dolmuştu, gözlerimden yaş gelmişti okurken. Her şey devletimiz için. Devlet. Sen ne vakit devlet desen ben biraz daha senden eksiliyorum Orhan. Nilüfer, Bir şey deme. Çünkü biliyorum. Çok seviyor ya. Nilüfer Orhan'ı çok seviyor. Ama bu durumun içinde ben kendime yer bulamam. Nilüfer. Çok haklı. Yani kendince bence Nilüfer çok haklı. Çok zor bir şey. Yani ben
dönemsel düşünmüyorum. Çünkü duygular bence çok hani zamansızdır, dönemle alakalı değildir. Şu an bir kadın düşündüğüm zaman bu kadar seven bir kadını, bu kadar fedakar bir kadının böyle bir şey yaşaması bana çok çok zor, çok ağırıma geliyor. Yani çok zor bir şey. Tabii ki devlet için Orhan da haklı kendince tabii ki. Ama yine de çok zor ve ağır bir durum Nilüfer için. O yüzden ona hak veriyorum. Onu oynadığım için değil, dışarıdan baktığımda da hak veriyorum. Hayırlı olsun sultanım. Ya İkisi için de çok zor. Gerçekten çok zor. Burada Orhan'a da çok, yani Orhan'a da hak verdim ve çok üzüldüm yani. İkisi için de çok zor bir durum. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok zor şeyler yaşamışlar. Nilüfer Hatun'umuz, Orhan Bey'imiz. Evet, geldik benim sezonun en zor sahnelerinden bir tanesine. Doğum sahnesi. Çok duygusal ve çok zor bir sahneydi benim için. Çok uzun da süren birkaç sahne, çünkü bir blok olarak çektik biz onları. Birkaç sahne olarak çektik. Bayağı uzun sürmüştü. Saat 10'da kayıt dedik. 5'te falan çıktık. Sağ olsun ekip hiç yemek arası falan da vermedi bizim duygumuzu ve hani sahneleri bölmemek için. Çok güzel bir sahneydi ama çok zordu. Çok zordu. Ya bilmiyorum, gerçekten böyle bir şey mi doğum yapmak? Ama yani bittiğinde, kestik dediğimizde böyle bir şey oldum. Ya galiba ben doğurmuş kadar oldum falan oldum. Ay Alina. Çok keyifli geçiyor bizim Alina ile sahnelerimiz. Bayılıyorum. Alina'yı çok seviyorum. Bu projenin bana kattığı güzel insanlardan bir tanesi. Hayatıma kattığım. Burada bir de çok böyle bir doğaçlama oldu. Çünkü o kadar bağırışların içinde, yani ne ben böyle çok konsantre olabildim benim cümlelerime, ne de Alina. Gerçekten bir kısmı, özellikle o kınma kısımlarında vesaire doğaçlama oldu. Ay. Ay şu an izlerken bile şey oluyorum. Ay diyorum, çok zor falan. Of. Çok her yerim ağrımıştı ertesi günü. Sanki bütün gün spor yapmış gibiydim yani. Bütün her yerim kasılmıştı. Bağırmaktan ve böyle nefes alıp vermekten böyle tansiyonumu da oynamış gibi hissetmiştim. Yani çünkü orada birazcık da beyni kandırıyoruz ya, işte gerçi doğum yapıyormuşuz gibi hissediyoruz çünkü biz, ve beyin de öyle algılıyor. O yüzden bütün kaslar vesaire kasılıyor. Ama sonra o geldikten sonra bebek, birinci muradımız, o yaşadığın sevinci orada gerçekten çok çok içimde hissettim. O rahatlamayı, yani tamam bitti falan rahatlamayı gerçekten hissetmiştim. Ama çok zor bir şey gerçekten. Bütün annelerimizi buradan selamlıyorum. Ellerinden öpüyorum. Akın, Nilüfer Akın. Tamam, ters değil. Uzun bir sahneydi. Gördüğünüz gibi çok uzundu. Bayağı uzundu. Çok şükür. Ve bebek geldi. Korkma Esin Hanım. Hayır
Maşallah. Nidar'ın kanı. Öldüreyim o yılanı ana. Çok tatlı bir bebekti. Ama Nilüfer hala tehlikede. Gonca. Ama ağlamasını istediğimizde böyle sakin sakin duruyordu. Ondan sonra sakin durmasını istediğimizde böyle ağlıyordu. Bebekle çekim yapmak gerçekten zor. Ama bebek yani. Çok tatlı. Torunum, Hadi. kimse bir yere gitmeyecek. Orhan Bey bugün bekliyordu. Benim ilk sahnelerimden bir tanesiydi. Çok gergindim arkadaşlar. Çok gergindim bu sahnelerde. Daha çünkü çözmeye çalışıyordum, karakteri çözmeye çalışıyorum. İlk ata binişlerim, ilk hani binişlerim daha çok hakim değilim, korkuyorum hala birazcık. Ama güzel sahnelerdi yani şu an dönüp bakınca. Güzeldi. Ama ben bildiğim için acaba, hani bildiğim için galiba oradaki tedirginliğimi hissedebiliyorum, görebiliyorum. Da Orhan'la ilk böyle romantik diyebileceğimiz emeğimizi zayi edemez. İzin vermem. Gonca'nın da vakti gelecek. Burada Gonca'yla daha böyle bir çok iyi değildik ama şu an bacım o benim, çok iyiyiz. Demiştim sana burada buluruz diye. Ay yüzlüm ürkek kuşum beni bulsun diye belki. Ürkek kuş mu? O vakit kanatlanıp uçalım bakalım. Bu da hamilelik haberi. Bu da çok duygusal ve güzel bir sahneydi. Bu sezonun duygusal sahnelerinden bir tanesiydi. Teyzeniz. Evet, burada Daphne geldi. Sizinle tanışmak için o kadar sabırsızlanıyordum ki. Çocuklarım da çok tatlı. Mert'le Ersen, bir de Gülsüm. Onları da çok seviyorum. Çok güzel geçiyor onlarla sahneler. Çok akıllılar, çok da yetenekliler. Siyasette de kazandı Nilüfer. Kafir bağrımızı ateşe vermek isterken obada mı duracağım Turahan Bey? Bu da Devlet Ana Nilüfer. Sevdiğim sahneler. İçinde bulunduğun karanlıkta Asporçay'la ilk sahnelerimiz güzeldi. Atışmalarımız hoşuma gidiyordu. Çok keyifli geçiyor ya sahneler. Asporçay'la. kalbine doğsun. Başardın. 1000 yıllık göçün bir düşün hakikat nişanı bu sancak. Hep birlikte başardık. Bu şehir edici ana hükmedecek bir devletin besmelesi. Benim en bir de etkilendiğim sahnelerden bir tanesi. Bayrağın böyle arkada göründüğü, böyle bayrağın sallandığı sahne var. Bursa'yı aldıktan sonra. Çok böyle ihtişamlı ve çok güzel duruyordu bayrak. Çok etkilenmiştim o sahneyi izlerken. Hani ben bazen sahnelerde oluyorum ama sahneleri sonradan izlediğimde de daha çok böyle etkileniyorum. Bu işte bayrak sahnesi öyle, Osman'ın ölüm sahnesi de öyleydi. Yani izlerken de çok duygulanıp ağladığım oldu. Kardeş. Nilüfer'i ne çekti ya Nilüfer'im. Canım Nilüfer'im. Kardeşinden de Muhammedçilerle aynı zamanda ortaya çıkması. İmparatorun yanında gelmesi. Çocukların altlık eğitimi için daha gideceğini biliyordu. Orhan gelip seni kurtarmayacak. Çünkü Orhan şu anda çok büyük bir tuzağa doğru yürüyor. Demirhan onu esarete götürüyor. Yalan atıyorsun. Sen ne yaparsın? Dokunma ona. Bu sahnelerde Daphne ve Asporça hani beni esir alma sahneleri de böyle bir gün boyunca çekmiştik o sahneleri. Yani bütün gün böyle bir şekilde çektik. Çok keyifliydi. Daphne ile Merve ile de çok keyifli oluyor sahnelerimiz.
Asporçayla aynı şekilde. Şey çok zor. Normal aksiyon yaparken stuntlarla, çünkü profesyonel kişilerle yaptığımızda çok daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Onlar çünkü bu işi biliyorlar. Ona göre zaten bir koreografi hazırlıyorlar ve ona göre kendilerini kollayabiliyorlar. Ama başka bir oyuncuyla yaptığın zaman aksiyon, mesela ben Alina'yla yaptım 2 defa. Biraz daha böyle bir tedirgin olabiliyoruz. Çünkü hani 2 oyuncu, ikimiz de yeni öğrendik koreografiyi. Beraber hani çok güzel yapmamız gerekiyor ama hani böyle kendimi kollamam lazım, onun kendini kollaması lazım. Bir de birbirimizi kollamamız gerekiyor. Hani başımıza bir şey gelmesin diye. Çok güzel oldu Alina ile olan. Sonra işte Merve ile bir takım aksiyonlarımız vardı. Kılıçla değildi, bir ufak bir hançerle vardı. Daphne karakteriyle. Ve böyle tokat atma, bir sürü tokat atma sahnelerimiz vardı. Orada mesela yine çok güzel iş çıkardık. Merve gerçekten çok güzel alıyor tokatları. Çünkü gerçekten tokatlamıyoruz arkadaşlar. Muş gibi yapıyoruz. Ama kendi yakınımda bir şeylik yaşamıştık, böyle bir herhalde böyle sağa atmam gerekiyordu, sola mı attım, öyle ufak bir anlaşmazlık yaşadık ve orada ufak bir dudağına geldi Merve'nin benim tokatım. Ufacık bir yere açılmıştı galiba, ufacık içeriden. Ay bir kötü hissetmiştim, kendimi bir kötü hissetmiştim ama şey böyle geçmişti, böyle anlık bir şeydi. Sonra devam ettik. Böyle şeyler olabiliyor yani aksiyon sahnelerinde. Çok dikkat etmek gerekiyor. Kardeş ihaneti var burada. Çok zor yine. Ne kadar çok hayal kırıklığına uğramış Nilüfer Hatun. İmde değilse de olacak. İşte o vakit ben durmam. Nilüfer Hatun hissetmişti aslında olanları. Hamileyken böyle, hamileyken yaşaması bence çok daha zor. Çünkü hamileyken kadınların hormonları hani farklı, her şeyi daha çok yoğun yaşayabiliyorlar. Ya belki hamileliğine denk gelmemiş olsaydı bu kadar tepki gösterir miydi diye düşünüyorum. Yani yine tabii ki çok zor, çok zor bir durum. Her kadın tepki gösterirdi ve her kadın üzülürdü, mahvolurdu. Ama belki daha yoğun yaşadı hamile olduğu için. Hamilelikten sonra bir de şey dönemi var, lohusalık var. Orada da tabii ki kadınlar çok daha her şeyi yoğun yaşıyorlar. Ve bu işte Orhan'ın ikinci evlilik, bu döneme denk gelmesi büyük bir böyle talihsizlik Nilüfer için. Özlemem mi zannedersin sen? Ama başımızdaki belaları bilirsin. Bilirim. Asporça geldiğinden beri bitmedi belalar. Asporça'ya taktı, sürekli asporça. Ama haklı, kadın haklı arkadaşlar. Kendime söylemeye korktuğum ne varsa hepsini söyledim. Şuram acır. Öyle bir acır ki içim rahat diyorum. Orhan Asporça ile evlenecek. Bana, aşkımıza ihanet etti biliyorum. Burada da işte hani Orhanlarla tabii ki anlaşıp Daphne'ye bir oyun kuruyorlar ve hani Nilüfer'in Orhan'a ihanet edeceğini Daphne'ye inandırmamız gerekiyordu. Öyle bir sahneydi ama yine de tabii ki hani gerçek duygularla oynamam gerekiyordu o sahneyi. O da çok duygusal, üzücü bir sahne Daphne ile Nilüfer arası. Asporça ile çekim sahnelerimiz çok keyifli geçiyor. Alina ile çalışmak çok tatlı, çok güzel anlaştık. Çok güzel bir kimyamız var bence. Çok güzel bir kimya yakaladık onunla. O yüzden böyle şey geçiyor. Genelde çünkü sürekli birbirimizle atışıyoruz. Böyle atışıp sonra kestik deyince birbirimizle dalga geçiyoruz. Ya o atışmalar üzerinden veya işte komik bir şey buluyoruz, gülüyoruz. Aksiyonlar da güzel geçiyor. Bir sürü pratik yapıyoruz çünkü beraber sahneye girmeden. Yani genel olarak çok sevdiğim sahnelerdir Asporça'yla olan sahneler. Çok seviyorum, keyifle oynuyorum.
Nilüfer'in Orhan'la ilişkisini ben de tam şu an yani çünkü senaryoya göre konuşuyorum. Tam şu an tanımlayamıyorum. Yani biraz Nilüfer çok aşık tabii. Orhan da aşık. Çok aralarında çok büyük bir aşk var. Ama şu an bu evlilik konusu ne kadar da çok devlet için olsa da ne kadar çok Nilüfer bunu aklıyla mantığıyla doğru olduğunu anlasa da yüreği ve işte kalbi, duyguları bunu çok kabul edemedi. Yani bir de dediğim gibi hamilelik, lohusalık bunların hepsi böyle çok daha çok yoğun yaşamasına neden oldu. Bir tık hani zedelendi demek istemiyorum ilişkileri için. Ama ufacık bir hayal kırıklığı yaşıyor gibi şu an Nilüfer. Sahnelerimiz bu kadardı. Beraber izledik. Size böyle ufak tefek detaylar vermeye çalıştım. Sahnede ne yaşadık, ne hissettik, nasıl geçti sahnelerimiz onları anlatmaya çalıştım. YouTube'da sizleri bekliyoruz. Umarım keyifle izlersiniz.